Gezegenimizin 2/3'ü denizdir. Karaların sınırlarını aşıp bakışlarımızı uzatırsak, dünyanın büyük bir kısmı aslında bizim için bir giz olarak kalır. Çünkü okyanuslar, onların derinlikleri ve karanlığı, insanın yüzyıllar boyunca en az keşfedebildiği yer olmuştur. Biz ayın yüzeyini, okyanusun en derinliklerinden çok daha iyi bilmişizdir. Ve bu uçsuz bucaksız mavi dünyanın içinde gezegenimizin en büyük, en garip ve en gizemli sakinleri yaşar. Bazıları dev, bazıları şeffaf, bazıları ışık saçar, bazıları milyonlarca yıldır aynı bedene sahiptir. Bazıları bilincin sınırlarını bile sorgulatır. Deniz, hayatı icat etmiş bir yerdir ve bu icadı hala devam ettirmektedir. Ve bu uçsuz bucaksız okyanusta gezegenimizin bugüne kadar yaşamış en büyük canlısı süzülür. Mavi balina. Boyu 30 metreye, ağırlığı 200 tona ulaşır. Dinozorlardan bile daha büyüktür. Kalbi küçük bir araba büyüklüğündedir. Bir mavi balina yavrusu doğduğunda bile 7 metre uzunluğundadır. Bir mavi balinanın sesi okyanusun karşı ucundan bile duyulabilir. Yüzlerce kilometre mesafeye gönderdiği bu düşük frekanslı çağrılar denizin ta derinliklerinde yankılanır. Bir başka mavi balina 1000 kilometre öteden ona cevap verebilir. Gezegenin en büyük canlısı aynı zamanda en büyük sesin sahibidir. Ve aynı mavi sulardan bir başka balina şarkılarıyla tanınır. Kambur balina. Kambur balinalar şarkı söyler. Tam anlamıyla şarkı. Erkek kambur balinalar karmaşık, uzun, tekrarlayan melodiler oluşturur. Her şarkı saatlerce sürebilir ve en şaşırtıcı olan şudur ki bir bölgedeki bütün erkek kambur balinalar aynı şarkıyı söyler. Zamanla şarkı değişir. Yavaş yavaş her mevsim yeni bir versiyona dönüşür. Bütün okyanus bir müzik okulundan geçmiş gibi uyum içindedir. Kambur balinalar dünyanın en uzun göçlerinden birini yapar. Yılda on binlerce kilometre yol kat ederler. Yazın soğuk kutup sularına, kışın sıcak tropikal sulara ve bu yolculuklar sırasında yavrularını dünyaya getirirler.
Ama denizlerin en zeki sakinlerinden biri bir başka balina ailesine aittir. Orka ya da bilinen adıyla katil balina. Orkalar aslında balina değil, dev bir yunus türüdür. Aileler halinde yaşarlar ve bu aileler dünyanın en sıkı bağlı topluluklarındandır. Bir orka ailesine pod denir. Her podun kendi avlanma teknikleri, kendi lehçesi, kendi kültürü vardır. Evet, kültürü. Bilim insanları orkaları izlerken farklı bölgelerin farklı teknikler kullandığını fark etti. Bazı orkalar fokları avlamak için kumsala kadar kendilerini fırlatır. Bazıları dalgalar yaratarak buz parçalarının üzerindeki fokları suya düşürür. Bazıları ise sadece balık yer. Bu beceriler ebeveynlerden yavrulara öğretilir. Bir orka yavrusu annesinden, büyükannesinden ve teyzelerinden öğrenir. Bu, öğretmenin ve öğrenmenin denizdeki en net örneklerinden biridir. Ve orkaların küçük akrabası onun kadar zeki ve çok daha neşelidir. Yunus. Yunuslar oyun oynar. Sadece bu kadar. Oyun oynar. Havaya sıçrar, dalgaların içinden geçer, birbirlerini kovalar, alglerle top oynar. Hayvanlar dünyasında oyun oynamak nadir bir davranıştır. Ama yunuslar bunu hayatlarının merkezine koymuştur. Yunus beyni, insan beynine orantılı olarak çok büyüktür. Kendilerini aynada tanıyabilirler, birbirlerine isimler verirler. Evet, her yunusun kendine özgü bir ıslık kimliği vardır. Onun ismi gibidir. Diğer yunuslar ona o sesle seslenir. Yunuslar denizin en konuşkan sakinleridir. Ama denizlerde sadece zeki memeliler yaşamaz. Bazı sakinler hayatta kalmak için milyonlarca yıl boyunca neredeyse mükemmel olmuştur. Büyük beyaz köpek balığı. 400 milyon yıldır denizlerde bulunan bir soyun temsilcisi. Köpek balıkları dinozorlardan bile eskidir. Büyük beyaz köpek balığı onların en ünlü temsilcisidir. 6 metreye ulaşabilir. 2 ton ağırlığındadır. Dişleri jilet kadar keskindir ve her birkaç haftada bir yenilenir. Ama büyük beyaz köpek balığı, sinemanın ona verdiği korkunç imajdan çok farklıdır. İnsanı nadiren hedef alır. Onun asıl avları foklar, balıklar ve deniz aslanlarıdır. O, okyanusun en eski düzeninin son temsilcilerinden biridir. Ve akrabalarından biri dünyadaki en tuhaf kafa şekline sahiptir. Çekiç köpek balığı.
Başı gerçekten bir çekiç şeklindedir. Gözleri bu çekicin iki ucunda yer alır. Bu garip yapı bir süs değildir. Çekiç köpek balığına neredeyse 360 derece görüş açısı verir. Kafasını çevirmeden her yönü görebilir. Ayrıca çekicinin alt kısmında elektromanyetik sensörler vardır. Bir balığın kalp atışını bile hissedebilir. Kum altında gizlenmiş bir vatozu bulmak için bu sensörleri kullanır. Çekiç köpek balığı, evrimin deniz altında yaptığı en sıra dışı mühendislik çözümlerinden biridir. Ama köpek balıklarının en efsanevisi artık yaşamıyor. Megalodon. Megalodon, günümüzden 2 ila 3 milyon yıl önce yok olmuş dev bir köpek balığıydı. Boyu 18 metreye ulaşabiliyordu. Bir büyük beyaz köpek balığının 3 katından daha büyüktü. Fosilleşmiş dişleri bir insanın avuç içi büyüklüğündedir. Megalodon, okyanusların en büyük yırtıcısıydı. Balinaları avlardı. Kemiklerindeki dişlerinin izleri onun çenelerinin gücünü gösterir. Ama iklim değişimi ve avlarının azalması onu zamanla yok etti. Bugün sadece fosillerinde yaşıyor. Ama efsanesi hala devam ediyor. Ve denizin derinliklerinde belki de dünyanın en garip canlısı yaşar. Ahtapot. Ahtapotun 8 kolu vardır. Her kol ayrı bir beyinmiş gibi çalışır. Bedenindeki sinir hücrelerinin 2/3'ü kollardadır. Bir kolunu kaybetse hemen onu yeniden büyütebilir. Renk değiştirebilir, doku değiştirebilir, hatta şekil değiştirebilir. Bir kayanın üzerinden geçerken kaya olur. Bir kum zemininden geçerken kum olur. Ahtapotun zekası insanlık için hala bir bilmecedir. Problem çözebilir, kavanozları açabilir, kapıları kilitleyebilir. Bazı ahtapotlar kendilerine ev olarak bir Hindistan cevizi kabuğu taşır. Bilim insanları onu neredeyse uzaylı bir zeka olarak tanımlar. Çünkü onların zekası, omurgalı hayvanların zekasından bambaşka bir yoldan gelişmiştir. Ve derinliklerde daha da gizemli bir dev saklanır. Dev mürekkep balığı. Bir zamanlar sadece efsane sanılırdı. Denizcilerin gördüğünü iddia ettiği dev bir canavardı. Ama 20. yüzyılda bilim insanları onun gerçek olduğunu kanıtladı. Bir yetişkin dev mürekkep balığı 13 metreye ulaşabilir. Gözleri bir voleybol topu büyüklüğündedir. Dünyadaki bütün canlıların en büyük gözleridir. Dev mürekkep balığı okyanusun çok derinlerinde yaşar. Yüzeyde nadiren görünür. Tek rakibi ispermeçet balinasıdır ve ikisi derinliklerde efsanevi savaşlar verir. Bir ispermeçet balinasının derisinde dev mürekkep balığının çektiği emici izleri vardır. Bu izler kimsenin görmediği bir savaşın anıtıdır.
Okyanusun yüzeyine yakın sularda ise bir zarafet süzülür. Manta. Manta vatozları kanatlarını 7 metreye kadar açabilir. Suyun içinde bir kuş gibi süzülür. Çok zekidir. Kendini aynada tanıyabilir ve tamamen zararsızdır. Ağzını sonuna kadar açarak küçük planktonları süzer. Bir mantanın yanında yüzmek, bir rüyanın içinde olmak gibidir. Ve mercan kayalıklarında turuncu ve beyaz çizgileriyle dikkat çeken minik bir balık yaşar. Palyaço balığı. Bu küçük balık, çoğu canlının korktuğu bir varlığın içinde evini kurar. Deniz ısırganı. Deniz anasının bir akrabası olan bu bitki benzeri canlı, dokunaçlarında zehirli hücreler taşır. Ona dokunan çoğu balık anında uyuşur. Ama palyaço balığı etkilenmez. Çünkü bedeninin üzerinde özel bir mukus tabakası vardır. Bu tabaka deniz ısırganının zehrinden onu korur. Palyaço balığı deniz ısırganının dokunaçları arasında yaşar. Orada yatar, orada yumurtlar. Deniz ısırganı onu korur, palyaço balığı da ona yiyecek getirir. Bu doğanın en güzel ortaklıklarından biridir. Palyaço balığının bir başka ilginç özelliği de şudur. Bütün palyaço balıkları erkek olarak doğar. Bir grubun en büyüğü zamanla dişiye dönüşür. Dişi öldüğünde gruptaki en büyük erkek dişi olur ve onun yerini alır. Cinsiyet, bir palyaço balığı topluluğunda bir role dönüşür. Ve kayalıkların arasında tehdit edildiğinde kendini 2 katına şişiren tuhaf bir balık vardır. Pufer balığı. Pufer balığı yavaştır. Yüzerken zarif değildir. Güçlü değildir. Ama korkutulduğunda sanki bir top gibi bedenini suyla şişirir. Bu dakika içinde gerçekleşir. Ve şişen pufer balığının üzerinde küçük dikenler dışarı fırlar. Onu yemek artık tehlikelidir. Pufer balığının asıl silahı ise başkadır. İç organlarında tetrodotoksin adı verilen son derece güçlü bir zehir taşır. Bu zehir siyanürden 1000 kat daha etkilidir. Bir tek pufer balığı 30 yetişkin insanı öldürebilecek kadar zehir barındırır. Yine de Japonya'da bu balık fugu adı altında özel eğitimli şeflerin hazırladığı bir yemek olarak sunulur. Zehrin olmadığı kısımlar inanılmaz bir hassasiyetle ayrılır. Tek bir hata ölümcül olabilir. Pufer balığı, ölümün ve lezzetin bir arada yaşadığı en garip örneklerden biridir. Ve küçük bir yaratık, denizin en sevimli sakinlerinden biridir. Deniz atı. Deniz atı hakkında bilmeniz gereken en şaşırtıcı şey şudur. Erkek deniz atı doğum yapar. Dünyada bunu yapan tek hayvan odur. Dişi deniz atı yumurtalarını erkeğin vücudundaki bir keseye yerleştirir. Ve erkek onları birkaç hafta boyunca besler. Sonra yavrular o keseden denizin içine doğar. Bir erkek deniz atı tek bir yavrulama döneminde 1000 kadar yavru dünyaya getirebilir. Ve deniz atları bir eşle ömür boyu birliktedir. Her sabah birbirlerini selamlar, kuyruklarını birbirine dolar, birlikte yüzerler. Denizin en zarif sadakatidir.
Ve deniz, en kadim sakinlerinden birini de barındırır. Deniz anası. Deniz anaları 600 milyon yıldır denizlerdedir. Kalpleri yoktur, beyinleri yoktur, kanları yoktur. %95'i sudan oluşur. Ama hala yaşarlar ve hala avlanırlar. Dokunaçları zehirlidir. Bazı türleri bir insanı öldürebilecek kadar güçlü bir zehir taşır. Ve deniz anaları arasında bir tür vardır ki o neredeyse ölümsüzdür. Turritopsis dohrnii. Yaşlı olduğunda bedeni yeniden gençlik hücrelerine dönüşür ve süreç yeniden başlar. Bu küçük deniz anası biyolojik olarak yaşlanmayı tersine çevirebilen tek canlıdır. Deniz bize ölümsüzlüğün bile mümkün olabileceğini fısıldar. Tropik sularda ise yüz milyonlarca yıldır aynı yolu izleyen bir gezgin yaşar. Deniz kaplumbağası. Deniz kaplumbağaları yumurtlamak için yüzlerce kilometre yüzerler. Ve her biri doğduğu sahile geri döner. Bilim insanları bunun nasıl mümkün olduğunu tam olarak anlayamaz. Bir deniz kaplumbağası 30 yıl sonra doğduğu sahili nasıl bulur? Cevap, manyetik alan algısında gizlidir. Dünyanın manyetik alanını bir harita gibi kullanırlar. Bir dişi deniz kaplumbağası bir gecede yüzlerce yumurta bırakır. Yavrular aylar sonra kumun altından çıkar ve denize doğru koşarlar. Ama bu kısa yolculuk onlar için en tehlikeli yolculuktur. Çünkü sahilde sayısız yırtıcı onları bekler. Sadece 1/1000'i yetişkinliğe ulaşır. Ve kuzey buzlu denizlerinde denizin tek boynuzlu atı yaşar. Narval. Narval, başından uzayan dev bir dişle dikkat çeker. Bu diş aslında bir boynuz değildir, bir ön dişidir. 3 metreye kadar uzayabilir. Sadece erkeklerin çoğunda bulunur. Bilim insanları bu dişin ne işe yaradığını yıllardır tartışıyor. Bazıları eş seçimi için olduğunu düşünüyor. Bazıları çevreyi hissetmek için bir sensör olduğunu öneriyor. Narval, Orta Çağ Avrupa'sında tek boynuzlu at efsanesinin kaynağıydı. Viking denizcileri bu dişleri Avrupa'ya getirir ve onları tek boynuzlu at boynuzu olarak satardı. Kraliçeler, papalar ve krallar bu dişleri büyüleyici güçlere sahip sanarak satın alırdı. Narval, bir efsanenin gerçek kahramanıdır. Deniz, bilinenin sınırını sürekli aşan bir yerdir. İnsan onun yalnızca %5'ini keşfetmiştir. Geriye kalan %95'i hala karanlıktır. Orada kim bilir daha ne garipliklerin, ne güzelliklerin, ne efsanelerin saklı olduğunu kimse bilmez. Ama bildiklerimiz bile bize bir şey öğretir. Deniz bizim başlangıcımızdır. Hayat ilk olarak okyanuslarda ortaya çıktı. Biz o okyanustan çıkan bir soyun torunlarıyız.
İçimizdeki tuzun oranı hala deniz suyuna benzerdir. Her sabah bir dalganın kıyıya çarptığını gördüğümüzde aslında gezegenimizin kalp atışını dinlemekteyiz. Deniz hiç durmaz. Her saniye milyonlarca tonluk su hareket eder. Her saniye milyonlarca canlı doğar, büyür, ölür. Okyanus bize gezegenimizin asıl yaşayan yüzünü gösterir ve o yüz hala bize yeni sürprizler sunmaya devam etmektedir. Ve bu uçsuz bucaksız mavi derinliklerin altında hayatın en eski ve en tuhaf formları hala sessizce nefes almaktadır.